Suriye'de gelişen iki grup vardı. Biri Milli Blok olarak anlaşılan ki Milli Blok Suriye içerisinde Suriye milliyetçiliğini savunan ve dolayısıyla Suriye'ye has bir devletin kurulması, milli bir devletin kurulmasını amaçlayan bir hareketti Milli Blok. Bir de buna karşılık olarak Milliyetçi Hareket Birliği olarak 1933 yılında kurulmuştu. Bu ise Suriye milliyetçiliğinden öte Pan-Arabizm adı altında bütün Arapların bir olacağı, birleşeceği büyük bir Suriye, büyük bir Arap devletinin kurulmasını amaçlayan bir hareketti. Bu iki grup arasında fikirsel anlamdaki bir takım tartışmalar, bir takım sıkıntılar elbette ki ilerleyen süreçte de değişik şekillerde devam ettiğini görüyoruz. İşte bu süreçte 1940'lı yılların ilk yarısında özellikle bugün de gerek Saddam döneminde Irak'ta ve gerekse halen Suriye'de etkinliğini devam ettiren Baas rejiminin kuruluşunu gerçekleştiren ya da Baas Partisi'nin kuruluşunu gerçekleştiren olayın o dönemde meydana geldiğini görüyoruz. Baas Partisi'ni aslında entelektüel bir hareket olarak oluşumunu sağlayan iki kişi öncü isim olarak bilinir. Bunlardan bir tanesi Michel Aflaq'tır. 1912 doğumlu ve Hristiyandır, Ortodoks bir Hristiyandır. Diğer ise Sünni olan Salahaddin Bitar ki 1911 doğumlu olan bir kişidir. Bunların dışında elbette ki birçok yani 9'dan fazla kurucu daha vardır ama en çok isimleri bilinen, en çok etkisi olan ve dolayısıyla Baas hareketinin kuruluşunu sağlayan bu iki isim olmuştur. Bu iki isim aslında Suriye'deyken birbirleriyle tanışan insanlar değil. 1920'li yılların sonlarında 28 yılında Fransa'ya okumaya giderler. Sorbonne Üniversitesi'ne. Birisi sanat tarihi ki Michel Aflaq okur onu. Salahaddin Bitar ise fizik ve matematikle ilgili eğitim görmeye gider ve orada tanışırlar. 1929'da tanışırlar ve ilk olarak Michel Aflaq o dönemde sadece Suriye değil diğer Arap ülkelerine gelen Arap öğrencilere dönük olarak Arap Öğrencileri Birliği diye bir grup oluşturur ve o dönem itibariyle özellikle Pan-Arabizm dediğimiz, Arap milliyetçiliği dediğimiz bütün Arapları bir araya getiren tek devlet halinde olmasını amaçlayan bir hareketi ta o dönemler itibariyle başlarlar. Sol Marksist düşünceyle, komünist düşünceyle 1936 yılına kadar bu anlamda bir ilişkilere devam eder. Ama 1936'dan sonra komünist düşünceyle, Marksist düşünceyle ilişkileri bütünüyle kopmuş olur. Aslında Michel Aflaq Suriye'de bulunduğu süreç içerisinde yani Fransa'ya gitmeden önce milliyetçi bir düşünceye sahip olan birisiydi. Nitekim kendisi şöyle diyor: ben Fransa'ya gitmeden önce milliyetçiydim. Fransızlara karşı mücadele vermiş ve çok defalar tutuklanmış olan babamdan etkilenmiştim. Milliyetçilik bizim kendi realitemiz iken Selahattin Bitar ve ben sosyalizmi Fransa'da keşfettik. Dönüşümüzde bu düşünceleri yeni kuşağa aktarmaya niyetliydik diyor. Yani o dönemlerde Fransa'ya karşı mücadele eden bu kişiler daha sonra Fransa'ya okumaya gittiklerinde ilk olarak orada sol düşünceyle, Marksist düşünceyle tanışıyorlar, sosyalizmle tanışıyorlar ve kendi ülkelerine döndükten sonra da yeni kuşağa bu düşünceyi aktarma noktasında bir gayrete giriyorlar. Zaten Suriye'ye döndüklerinde Şam'da ve çeşitli vilayetlerde öğretmenlik yaparlar. Bu öğretmenlik süreci içerisinde birçok öğrenciyle, birçok gençle tanışmak suretiyle özellikle oluşturacakları hareketin ilk nüvesini bu gençlerden oluşturulduğunu o dönemlerde görüyoruz. Aslında Baas Partisi'ne asıl ismini ortaya atan, bu ismi daha sonra Baas Partisi'ne dönüştüren kişi Zeki Arsuzi diye Suriye'de Alevi bir aileye mensup 1900'lü yılların başlarında dünyaya gelen kişiden bu alıyor. Zeki Arsuzi 1939'a kadar Türkiye'de bulunur, İskenderun'da bulunur. Ancak 1939'da Hatay'ın Türkiye'ye dahil edilmesiyle birlikte Türkiye'ye olan tepkiden dolayı Suriye'ye geçer ve 1939 yılında ilk olarak Milli Arap Partisi diye bir örgütlenmeye gider. Tabii Fransa'ya karşı çıktığından dolayı Fransa tarafından öğretmenliği elinden alınır, meslekten ihraç edilir 1934'te ve 1939'da partiyi kurduktan sonra öğretmenlik yapmak üzere Irak'a gider. 1939 ve 40 yıllarında ve böylece partisi dağılmış olur. 1940 yılında Şam'a döndükten sonra ilk olarak biraz önce bahsettiğimiz üzere El-Bas El-Arabi diye parti ilk olarak bu isimle, Baas'ın ismi aslında Türkçedeki karşılığı diriliş anlamına geliyor, ihya anlamına geliyor. Bu yönüyle bu anlamda bir partiyi kurulduğunu görüyoruz 1941'de. Ancak yapmış olduğu faaliyetlerden dolayı Şam'dan sürgün edilmesiyle birlikte bu parti de yine dağılmaya başlar ve bu partinin içerisinde bulunan özellikle
gençler, hani Zeki Arsusi tarafında olanlar Michel Eflak'la Selahattin Biter tarafına geçerler ve böylece bugün bildiğimiz anlamıyla kurulacak olan partinin, yani Baas'ın ilk nüvesi de bu şekilde o dönemlerde oluşmuş olur.